Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi, manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, insanın sadece bir kanaat olarak Allah'a iman ettim demesi ve sadece o kanaate her şeyi bağlaması, mümin, muvahhid, müslim olması için kafi değildir. İnandığı şey, kalbine yerleştirdiği şey, hayatında kendisini göstermedikten sonra, vicdanında ağırlığını daima hissettirmedikten sonra, kavli mücerred iman adına hiçbir şey ifade etmeyecektir. Allah'a bir hakkın inanan kimseler, İnandım dedikten sonra iman onların kalplerinde ağırlığını hissettirir. His alemleri onun ile meşbu olur. Hayatları onu yaşamakla geçer. Ve bütün hayatlarındaki davranışlarında Allah'ın verdiği hükümlere sadakat gösterirler. Cenab-ı Hakk'ın verdiği fermanları başa tac yaparlar. Kendilerine çok makul gelen fikirlerden Allah hesabına feragatta bulunurlar. Uygun gördükleri şeyi Allah hesabına terk ederler. Allah için yaşarlar, Allah için otururlar, Allah için soluk alır verirler vesselam. Hayatları tamamen Allah'a istikamette, Allah'a doğru gitmekte geçer ve Allah'a vasıl olmuş olarak öteye ulaşırlar. Bu mümin olanın şiarıdır. Allah bizleri tam manasıyla müstakim müminler zümresine ilhak buyursun. Resul-i Ekrem müminlerin başıdır. Allah'a iman etmede, getirdiği, tebliğ ettiği Kur'an'a iman etmede ve kendi nübüvvetine inanmada müminlerin başında gelir. Onun içindir ki onun hayatında heva ve hevesine göre verilmiş hiçbir hüküm, hiçbir hayat tarzı, şeriata muhalif herhangi bir hal, herhangi bir vaziyet asla müşahede edilmemektedir.
bundan sonra da kıyamete kadar aransa yine edilemeyecektir. O nasıl kendi devrinde Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yaşamada hassasiyet gösteriyordu, biz de ona sağlam, tam bir ümmet olmayı göstermemiz ancak onun bize getirip tebliğ ettiği emirlere harfiyen sadakat göstermek suretiyle yapacağız. Allah hassasiyete, bu mevzuda hassasiyete ve sadakata bizleri muvaffak kılsın. Hükmü ilahiye rıza gösterme, Allah'ın kanunlarıyla hüküm verme, başkaları hakkında bir derece söz götürüyor olsa da, insan ona rıza didi olsa da, şefkatli olmasına rağmen, kendi aleyhinde, nefsi aleyhinde Allah hesabına, Kur'an namına insanın karar vermesi, onları tatbik etmesi, o insanın sadakatine, peygamber olmasına, Allah'a kurbiyetine delalet eder. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendi aleyhinde verdiği nice kararlar vardır. Kendisine ait sır nece şeyleri ifşa etmiştir ki, eğer ifşa etmeseydi Allah'la kendi arasında kalacaktı. Halbuki o bir vazife olarak onları da ifşa ediverdi. Bunun gibi bize bir vakayı Ebu Said el-Hudri, sahabi radıyallahu anh, İbn-i Mace tarikiyle şöyle ifade edildiğini görüyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzuruna bedevi geldi. Onu sarsarcasına ondan bir şeyler istedi. Sahabe-i kiramın dikkatini çekecek şekilde talepte bulunan bu adam ne istiyordu acaba? Dikkat kesilenler onun Resul-i Ekrem'e daha evvel verdiği bir parayı istediğini gördüler. Ve veyhake hel tedri men tukellim dediler. Yazık sana, kimle konuştuğunu biliyor musun? O Allah'ın Resuludur. İnsan alacağı şeyi talep etse dahi öyle talep etmemelidir. Adam ben ondan alacağımı talep ediyorum ve hakkımdır, alıncaya kadar da yakasını bırakmam diyordu. Yeni Müslüman olmuş, çölden gelmiş, Nebi'ye ait fakameti bilemeyen bu insan, o huzurun edebini ihlal edecek, o huzurun edebine muhalif davranışlarda bulunacak. Sahabi bunu hazmedemiyordu ama adam da ısrar ediyordu. Alacağımı alıncaya kadar yakasını bırakmam diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenen, şiddet kazanan sahabiye karşı halla kuntum ma sahibil hak veyahut da halla ma sahibil hakkı kuntum demek suretiyle onları teskin ediyordu. Bana taraftar olmak değil, hak sahibine taraftar olmanız gerekmez miydi diyor onlara. Alacaklı insandır o, söz onundur diyor Allah Resulü. Ve sonra Havle binti Kays'ten bir miktar hurma almak suretiyle adama vereceği borcu ödüyor. O bedevi bu büyük fazilet abidesi karşısında değişmiş gibi edeple evfeyte evfakallah. Sen vazifeni yaptın, borcunu ödedin, Allah da lütuf olarak, ihsan olarak sana karşı yapacağını yapsın diye duada bulundu. Allah Resulü ulaike hiyarun nas la qaddeset ummetun la ya'khuzut ta'ifu fiha hakkaha gayra muta'tain. Dikkat edin, hakkı hak bilip, hakkı talep eden, hakkı alan ve mahkeme-i kübraya bırakmayan bu insanlar insanların en hayırlısıdır diyor. Öfkelenmiyor. Adamın sui edebi karşısında tehevvüre kapılmıyor. Hakkını alan, mahkeme-i kübraya bırakmayan bunlar insanların en hayırlısıdır. O ümmet kutsiyetini kaybetmiştir. Onun içinde şayet zayıf hakkını incinmeden, pörsümeden, sarsılmadan, musibete maruz kalmadan alamıyorsa, bir cemiyet, bir cemaat içinde zayıf hakkını rahatsızlığa maruz kalmadan alamıyorsa, o cemaat kutsiyetini kaybetmiş, içtimai selahını kaybetmiş, bir araya gelseler de iple bağlanmış, cemiyet ve cemaat kıymetinden fersah fersah uzak, kalabalık bir topluluktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, feveran ve tehevvürü gerektiren yerde, âli cenaplık, civan mertlik içinde, hakkı talep eden insanın haklılığı karşısında onları ikaz ediyor, ona taraftar olun diyor ve bir cemaat içinde zayıf hakkını alamıyordu, o cemaat içtimai selahını kaybetmiştir. Ebu Davud'un Süneninde şunu görüyoruz.
Vakayı bize nakleden vaka kahramanı Üseyd ibn Hudeyr radıyallahu anh. Bu zat Nuayman gibi onun kadar olmasa bile şaka yapar, halkı güldürür. Halbuki şaka bile laubaliliğin ifadesidir. Gayri ciddiliğin, huzuru kaybetmenin, ihsan şuurundan uzak olmanın ifadesidir. İnce zekalılık, akıllılık edip başkalarının düşük taraflarıyla, fikirleriyle, anlayışlarıyla alay etmek, bu bir bakıma cennete giden kendi yolunu harap etmek, saadete götürecek vasıtasını tahrip etmek, farkına varmadan Allah'tan ve Resulullah'tan uzaklaşmak demektir. Resul-i Ekrem doğru sözlü dahi olsa şakadan men ediyordu. Kendi hayatında 3-5 tane tariz mahiyetinde şakalar var ise de fakat hoş görmüyordu. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kur'el Kur'an festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Elhamdülillahi hamden kâmilîne kema emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu'n nebiyyül muteber. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بالكتاب من اللهم صل. İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullâhe ve ati'ûh, Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'tan korkun, Allah'ın himayesine girin ve yine Allah'a itaat edin. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da size anlattığı hayat tarzıyla, hayat anlayışıyla, dünya görüşüyle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi her hadiseyle sizi gördüğünü size gösteriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, İslam'ın yücelmesi, yükselmesi uğrunda servetinizi, gücünüzü, enerjinizi, kuvvetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, cemiyetin alıştığından, alışmadığından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, binlerce eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Emn-i eman içinde sahili selamete çıka, doğrularla beraber cennete dahil olasınız. Akimis-salah, inne-salate tenha anil-fahşâi vel-münker ve le-zikrullâhi ekber vallâhu ya'lemu mâ tesna'ûn. Sadakallahu azîm.